Herkese selamlar. Bugün sizlerle çok meşhur olan Karaköy poğaça tarifi paylaşacağım. Yapımı kolay, görünüşü, tadı harika. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle hamurunu hazırlıyoruz. Hamuru için kasemin içerisine 2 adet yumurta ilave ediyorum. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 çay bardağı ılık suyu da içerisine ilave ediyorum. 250 gram yumuşamış tereyağı veya margarin de içerisine ekliyorum ve üzerine 4,5 su bardağı unu ilave ediyorum. İstiyorsanız öncesinden 4 su bardağı ekleyin. Kıvamına göre kalanını da ilave edersiniz. Benim sık yaptığım bir poğaça olduğu için 4,5 su bardağı aldığından eminim. Bu şekilde koyuyorum, aparını da takıyorum ve yoğrulmaya bırakıyorum. Mutfak şefinde yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde güzelce yoğruluyor. Kıvamına göre gerekirse un ilave edersiniz. Ve bu kadarı yeterli. 10 dakikanın sonunda şekil vermek için alıyorum. Hemen hamuru tezgaha alıyorum. Hamuru hiç beklettirmeden direkt toparlayıp şekil vereceğiz. Mayalanma işlemi yok. İlk başta sadece tepsi mayası veriyoruz Karaköy poğaçasına. Şöyle güzelce toparlıyorum. Biraz elimle bastırıyorum ve hamuru 4 eşit parçaya kesiyorum. Her bir parçayı tekrar 3 eşit parçaya kesip şekil vereceğim. Hemen köşeye alıyorum ve bir parçayı 3 eşit parçaya kesiyorum. Elimizden geldiğince parçaları eşit yapalım ki poğaçalarımızın büyüklüğü aynı olsun. Dıştan içe olacak şekilde güzelce toparlıyorum. Avucumda yuvarlıyorum ve işte bu kadar hazır. Bir tane daha yapalım. Bezeyi dıştan içe olacak şekilde toparlıyorum. Avucumda da yuvarlıyorum ve hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine hafif aralarında boşluk bırakarak hamurları alıyorum. Toplamda 12 adet poğaça elde etmiş olduk bu tariften. Direkt üzerlerine bastırıyorum. Bu şekilde hepsinin üzerine bastırıyorum. Yuvarlak, ince bir şekil alsınlar. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum ve üzerine ayırdığımız yumurta sarısını çırpıp üzerine sürüyorum. Şöyle yumurta sarısını bolca sürüyorum üzerine. Yetecektir zaten bir adet. Hepsinin üzerine bu şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Daha sonra üzerlerine çizik atıyorum. Karaköy poğaçasının meşhur şekli. İstiyorsanız bu şekli çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. İstiyorsanız benim gibi bu şekilde bir aparatla da şeklini verebilirsiniz. Hepsi bu şekilde hazır. Üzerlerini başka bir fırın tepsisiyle kapatıyorum ve bu şekilde 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Ve 1 saat geçti, hemen üzerindeki tepsiyi alıyorum. Poğaçalarımız güzelce kabarmış. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişmeye götürüyorum. Hadi bakalım fırına. Poğaçaların fırında güzelce pişiyor. Fırında da biraz daha kabardılar. Bu şekilde güzelce alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım hazır. Fırından alıyorum ve bu şekilde ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servise alıyorum. İstiyorsanız içerisine peyniri de koyabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İlk sıcaklığı çıkan poğaçalarım servise hazır. Çok güzel görünüyorlar. Tadıyla, görünüşüyle harika poğaçalar oldular. Mutlaka bu tarifi deneyin. Deneyecek olanların da ayrıca yorumlarını bekliyorum. Şöyle bir tanesini alıyorum. Çok güzel bir şekilde kabarmış, pişmiş. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma da abone olun lütfen.